Sevgili dostlar, birazdan sizlerle Doktor David Burns'ün çok satan kitabı İyi Hissetmek kitabının içinden harika bir test yapacağız. Ve yaptığımız bu testle yaşamdaki çoğu sıkıntılarımızın kök nedenlerine dair bir aydınlanma yaşayacağız. Hazırsanız kalemi kağıdı alın gelin, çünkü biraz hesaplama yapmamız gerekecek bu testte. Eğer aydınlanmaya ve farkındalığa hazırsanız başlayalım. Biraz sonra okuyacağım her bir ifadeyi lütfen dikkatlice dinleyin, kendiniz açısından değerlendirin ve ekrandaki puan skalasına göre her bir madde için kendinize bir puan verin. Şimdi dikkat ederseniz bazı puanların eksi olduğunu göreceksiniz, bazılarının artı olduğunu göreceksiniz. Lütfen not alırken buna dikkat ederek not alın. Eleştirilmek, eleştirilen kişiyi üzer. Başkalarını memnun etmek için en iyisi kendi ilgilerimden vazgeçmektir. Mutlu olmak için diğerlerinin onayına ihtiyacım var. Benim için önemli olan birisi benden bir şey yapmamı isterse mutlaka yapmalıyım. İnsan olarak değerim büyük ölçüde başkalarının benimle ilgili düşüncelerine dayanır. Evet, ilk 5 maddemizi saydım. Bu ilk 5 maddemizin lütfen verdiğiniz puanların bir toplamını alın. Bunun gibi her 5 maddede bir toplama yapacağız çünkü. Ve genel toplamı bir kod şeklinde kaydedeceğiz. Lütfen bu ilk 5 maddeye verdiğiniz puanların bir toplamını alın ve bu toplamı O olarak, toplam O puanı olarak kaydedin. Bir köşede dursun. Biraz sonra bu O ne anlama geliyor ve aldığınız puan ne anlama geliyor açıklayacağım. Evet, 6. maddemize devam ediyoruz. Başka birisi tarafından sevilmezsem mutluluğu bulamam. Diğerleri seni beğenmezse daha az mutlu olmaya mahkumsun. İlgilendiğim kişiler beni reddederse bende yanlış bir şeyler var demektir. Sevdiğim biri beni sevmezse sevilmeyecek biriyim demektir. Diğerlerinden uzak olmak mutsuzluğa yol açar. Evet, 6 ile 10 arası maddeleri de lütfen kendi arasında toplayın yine. Bu ulaşacağınız genel toplam sizin toplam S puanınız. 11. maddeyle devam ediyorum. Değerli bir insan olacaksam en az bir konuda gerçekten üstün olmalıyım. İşe yarar, üretken, yaratıcı biri olmalıyım. Ya da yaşamın bir anlamı yok. Güzel fikirleri olan insanlar olmayanlardan daha değerlidir. Diğerleri kadar iyi yapamazsam alt düzeydeyim demektir. İşte hata yaparsam insan olarak yanlış biriyim demektir. Evet, 11 ve 15. maddeler arası aldığınız puanları da yine lütfen toplayın. Bu sizin toplam B puanınız olacak. 16. maddemize devam edelim. Bir şeyi iyi yapmazsan yapmanın da pek bir anlamı yoktur. Yani ya iyi yap ya da hiç yapma. Bir insanın zayıflığını ortaya koyması utanç vericidir. Kişi üzerine aldığı her işi en iyi şekilde yapmalıdır. Hata yaparsam üzülmeliyim. Kendim için en yüksek standartları koymazsam ikinci sınıf bir insan olurum. Evet, 16 ve 20. maddeler arasında aldığınız puanları da lütfen toplayın. Bunlar sizin toplam M puanınız olacak. 21. maddemize devam ediyoruz. Bir şeyi hak ettiğime güçlü bir biçimde inanırsam elde etmeyi beklemek için bir nedenim olur. İstediğiniz şeylerin önüne engel çıktığında üzülmek gerekir. Diğer insanların gereksinimlerini kendiminkilerin önüne alıyorsam ben onlara gereksinim duyduğumda da onlar bana yardım etmeliler. İyi bir eşsem eşim beni sevmek zorundadır. Birisi için hoş bir şey yaparsam beni sayacaklarını ve onlara davrandığım gibi davranacaklarını öngörebilirim. Evet, 21 ve 25. maddelerdeki verdiğiniz puanları da lütfen toplayın. Çıkan toplam sizin toplam H puanınız olacak. Sadece 2 bölümümüz kaldı, merak etmeyin. 26. maddemize devam ediyorum. Bana yakın insanların nasıl hissettiği ve nasıl davrandığı konusunda kendimi sorumlu hissederim. Birisini yaptığı bir şey nedeniyle eleştirdiğimde eğer onlar bana kızar ya da depresif olurlarsa bu durumda bu benim onları üzdüğüm anlamına gelir. İyi, değerli ve ahlaklı bir kişi olabilmek için ihtiyacı olan herkese yardım etmeyi denemeliyim. Bir çocuk duygusal ve davranışsal zorluklar çekiyorsa bu ebeveynlerinin bazı alanlarda yanlışlar yaptığını gösterir. Herkesi memnun edebilmeliyim. Evet, 26 ve 30. maddeler arasında aldığınız puanları da lütfen toplayın. Bu da sizin toplam T puanınız olacak. Ve geldik son bölümümüze. 31. maddemizdeyiz. Kötü bir şey olduğunda hislerimi kontrol etmeyi bekleyemem. Üzücü duyguları değiştirmeye çalışmanın anlamı yok. Çünkü onlar yaşamın geçerli ve değişmez parçalarıdır.
Geldik 33. maddeye. Bu maddeyi kitaptan okuyacağım. Bu arada bu kitabı almadıysanız kesinlikle almalısınız. Eğer bu kanalı takip ediyorsanız. Demek ki psikolojiye dair bir ilgi alanınız var. Belki kendinizle ilgili bir takım şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. O zaman bu çok iyi bir rehberdir gerçekten de. Bu tabii çok eski bir basım ve küçük bir versiyonu. Yeni basımları mevcut piyasada. Evet, 33. maddeyi okuyorum. Duygu durumum, geçmişim, vücut kimyam, hormon döngüleri, biyoritimler veya şans, kader gibi büyük ölçüde kontrolüm dışındaki faktörlere bağlıdır. 34. maddemiz. Mutluluğum büyük ölçüde bana ne olduğuna bağlıdır. Yani başıma gelen olaylara bağlıdır. Son maddeyi de kitaptan okuyorum. 35. maddemiz. Başarı emareleri gösterenler, örneğin güzel olanlar, örneğin zengin olanlar, örneğin ünlü olanlar, başarı emareleri göstermeyenlerden daha mutludur. Evet, bu son 5 maddeye verdiğiniz yanıtlarınızda toplam puanınızı oluşturdu. Gördüğünüz gibi elinizde çeşitli harfler ve bu harflere denk gelen bazı puanlar var. Bu arada toplamayı yaparken eksileri ve artılara umarım dikkat etmişsinizdir. Matematik öğretmenlerimize selamlar. Çünkü sonucu oldukça etkileyecek. Yaşamda kendimizi iyi ve değerli hissetmek için bazı varsayımlarımız vardır. Örneğin şu olursa kendimi iyi hissederim. Bu olursa değerli bir insanım demektir gibi. Ancak bu varsayımlar, ki bunları çocukluğumuzdan itibaren oluşturmaya başlarız, dünyanın gerçekliğiyle, yaşamda başımıza gelen olaylarla uyuşmadığı zaman kendimizi kötü hissetmeye başlarız. Ve çoğu zaman yaşadığımız ruhsal sıkıntıların temelinde de bu inançlar yatar. İşte bu inançlardan, daha doğrusu bu varsayımlardan 7 tanesini değerlendirdik sizinle bu testte. Bu 7 varsayım, hani o en başta topladığımızda her 5 soruda bir toplam yaptık ya, çeşitli harfler verdik. Toplam Ö puanı, toplam S puanı gibi. İşte bunlar bu varsayımların baş harfleri. Biraz sonra bu harfler ne anlama geliyor söyleyeceğim. 5 maddelik her bir gruptan aldığınız puanlar toplamda -10 ile +10 arasında bir yerlerde. Her bölümde eğer aldığınız toplam puan artı ise, yani negatif bir sayı değilse, bunlar sizin güçlü olduğunuz alanları bize gösteriyor. Eğer toplam puanınız negatifse, yani eksi bir puansa, bunlar ise sizin desteğe ihtiyaç duyduğunuz, daha duyarlı olduğunuz alanları bize gösteriyor. Şimdi gelelim bu harfler ne anlama geliyor ve size ne gösteriyor, bunları konuşmaya. 0 ila 10 arasında bir puan aldıysanız bu olumsuz eleştirilme ya da yargılanma durumunda dahi kendi özgüveninizi, öz değerinizi koruyabildiğiniz sağlıklı bir benlik imajına sahip olduğunuzu gösteriyor. Aldığınız toplam puan 0 ila -10 arasında negatif bir değer ise bu durumda kendinizi sürekli başkalarının gözünden değerlendirme eğiliminiz olduğunu ve dolayısıyla aşırı onay bağımlısı olduğunuzu gösterir. Eğer birisi size hakaret eder ya da yarı yolda bırakırsa otomatikman siz de kendinizi aşağılarsınız. Duygusal sağlığınız insanların sizin hakkınızda ne düşündüğüne çok fazla bağlı, çok fazla duyarlı. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmalı ve bu konuyla ilgili temel inançlarınıza dair çalışmalısınız. Gelelim toplam S puanınızın anlamına. Toplam S puanınız sevgi bağımlılığı puanınızı gösteriyor. Daha doğrusu kendi değerinizi diğerlerinin sizi sevip sevmediğine göre ne kadar belirlediğinizi gösteriyor. 0 ila 10 arasında bir puan aldıysanız bu sağlıklı bir puan. Bu durumda evet, sevgi sizin için önemli bir şey, ancak hayattaki tek şey de değil. Hayatta daha doyurucu başka ilgi alanlarınız da var belki. Ancak -10, yani eksili bir puan aldıysanız, yani -1 ile -10 arasında bir puan aldıysanız bu durumda bu sizin bir sevgi bağımlısı olduğunuzu gösteriyor. İyi hissedebilmek için, değerli hissedebilmek için sevilmeye çok fazla ihtiyaç duyuyorsunuz ve hayatınızdaki sevdiğiniz kişilerin kaybını adeta bir cehennem gibi algılıyorsunuz. Gelelim toplam B puanınıza. Efendim, B başarının B'si. Sizin ne kadar başarı bağımlısı olduğunuzu gösteriyor. Daha doğrusu kendi değerinizi başarıyla, başardığınız işlerle ne kadar ölçtüğünüzü gösteriyor. Eğer negatif bir puan aldıysanız
Bu durumda bu sizin kendi değerini başardığı işlerle ölçen, başarıyla ölçen bir işkolik olduğunuzu gösteriyor. Aldığınız puan ne kadar negatifse, ne kadar -10'a yakınsa bu durumda bu başarıya ne kadar bağımlı olduğunuzu gösteriyor bize. Diyelim ki tatile çıktınız ya da işleriniz kötü gitti ya da işsiz kaldınız ya da emekliye ayrıldınız. Bu sizin için tam bir duygusal yıkım demek neredeyse. Çünkü kendi değerinizi belirlediğiniz şey başarı ve iş. Elbette her şeyin aşırısı zarar. Başarı güzel bir his ancak kendi değerim ve mutluluğumu sadece buna bağlı olarak görmek sıkıntı yaratabilir. Bununla ilgili eğer eksili bir puan aldıysanız bunun üzerine düşünmeniz gerekiyor demektir. Evet, toplam M puanımız 16-20 arasındaki maddeler de hatırlarsanız M puanı mükemmelliyetçilik puanınız. Ne kadar mükemmelliyet bağımlısınız bize bunu gösteriyor. Eğer aldığınız puan eksili bir puansa, -1 ile -10 arasında bir puan aldıysanız bu durumda siz kendinizden mükemmeli bekleme eğilimindesiniz. Başarısızlık ölümden beterdir. Hatta olumsuz duyguları hissetmek bile felakettir. Her zaman mükemmel iş çıkarmak, mükemmel görünmek, mükemmel hissetmek zorundasınızdır. Mükemmelin biraz altında olmak cehennem ateşinde yanmak gibidir sizin için. Bir hedefe ulaştığınızda hemen daha uzaktaki bir hedef sizi cezbeder ve daha o hedefe ulaşmanın zevkini bile yaşayamadan diğer hedef için çalışmaya başlarsınız. Ve dağın tepesine ulaşma zevkine hiç varamazsınız. Bu bir kısır döngü şeklinde devam eder ve sizi tüketir. Eğer eksi bir puan aldıysanız bu durumda gerçek dışı oldukça yüksek standartlarla yaşıyorsunuz. Bunu kendinize yapmayın. Sorun sizin performansınızda değil. Onu ölçmeye çalıştığınız alette diyor Dr. David Burns. Eğer beklentilerinizi daha gerçekçi bir seviyeye getirirseniz yaşamdaki çoğu sıkıntınızdan da kurtulmaya başladığınızı göreceksiniz. 21 ve 25 arası maddeler toplam H puanınızı veriyordu. H puanınız toplam haklılık puanınız. Eğer -1 puan aldıysanız bu durumda her şey istediğim ve hak ettiğim gibi olmalı gibi bir inanca sahip olduğunuzu gösterir. İyi bir insan olduğunuz ve çok çalıştığınız için, hak ettiğinizi düşündüğünüz için bütün isteklerinizin diğer insanlar ve hatta evren tarafından karşılanmasını beklersiniz. Bu olmadığında ise çok öfkelenirsiniz. Çünkü siz bunu hak etmişsinizdir, neden olmuyordur? Ancak ne yazık ki hayattaki her şey hak edip hak etmediğimize göre belirlenmiyor. Bu şekilde bir puana sahipseniz yani -1 ila -10 arasındaki bir puana sahipseniz ki -10'a ne kadar yakınsa bu bağımlılığınızın yani haklı olma, haklılık, hak ettiğim şeye sahip olmalıyım inancınızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu hayatın gerçekleriyle karşılaştığında sizin duygusal yıkım yaşama ihtimalinizi de arttırmış oluyor. Eğer bu inançlarınız üzerinde biraz çalışır ve biraz daha hayata karşı esnek olabilirseniz bu durumda yaşadığınız çoğu sıkıntının artık sıkıntı olmaktan çıktığını göreceksiniz. Efendim 26-30 arasındaki aldığınız puanlar toplam T puanlarınızdı. T puanımız Tanrı'yı oynama puanımız. Ne demek bu Tanrı'yı oynama? Bu puan sizin kendinizi dünyanın ve evrenin merkezinde görme eğiliminizi ve yaşamdaki olaylardan kendinizi sorumlu tutma derecenizi gösteriyor bize. Eğer negatif bir puan aldıysanız gerçekte sizin kontrolünüzde olmayan, işte diğer insanlar ya da sizinle alakası olmayan olaylar için bile kendinizi sorumlu tutma ve suçlama eğiliminde olduğunuzu gösteriyorsunuz. Eksi puan alan kişiler suçluluk duygusunu bolca yaşarlar yaşamlarında. Çünkü aslında kendileriyle ilgili olmayan olaylar için bile kendilerini sorumlu tutuyorlardır ve belki de ben şöyle yapsaydım böyle olmazdı. Belki de ben şunu daha iyi yapsaydım başımıza bu gelmeyecekti gibi aslında kendi kontrolünde olmayan olaylar için bile etkisi olduğunu düşünür. Ne yazık ki yaşamdaki her şeyi değiştirebilme gücüne sahip değiliz. Dolayısıyla başımıza gelen olaylarda ve davranışlarımızda neler bizim kontrol alanımızda, neler kontrol dışı alanımızda. Eğer buradaki ayrımı iyi yapabilirsek bu durumda gereksiz yere suçluluk duygusu da yaşamamış oluruz. Ve geldik son grubumuza. Toplam Ö puanınız 31-35 arası maddelerden aldığınız puan. Efendim Ö özerklik demek. Peki
Özellik derken neyi kastediyor burada Doktor David Burns? Özellik derken yaşamda kendi duygularının, davranışlarının sorumluluğunu alabilme becerisini kastediyor. Yaşadığı olaylardan, hissettiği duygulardan kişi ne kadar kendisini sorumlu tutuyor, ne kadar bunu dışsal faktörlere yüklüyor, bu eğilimimizi gösteriyor. Eğer eksi bir puan aldıysanız bu bölümde, bu durumda daha kaderci bir yapınız olduğunu bize gösteriyor. Yani yaşadığınız duygular, başınıza gelenler hep sizin dışınızdaki faktörlerle ilgilidir. Mutluluğunuz ya da mutsuzluğunuz başkalarının, başka olayların elindedir ve bununla ilgili zaten sizin yapabilecek hiçbir şeyiniz yoktur. Yani ne kadar kurban rolü oynama eğiliminde olduğunuzu da yine bize gösteriyor bu puan. Bu puanı yüksek olanlar, özellikle eksi olarak yüksek olanlar, eksi bölümde olanlar ve yüksek olanlar, ne kadar yükseldiyse puanınız eksi olarak, bu durumda bu o kadar çok kaderci olduğunuzu, o kadar çok mutluluğu hep dışsal faktörlere bağladığınızı gösteriyor. Bu bölümden pozitif puanlar alanlar ise mutluluğu kendi içlerinde bulabilme becerisine daha fazla sahip olan insanlardır. Kendi mutluluklarını ya da mutsuzluklarını dışsal faktörlerde çok fazla aramazlar. Sebebini çok fazla bu faktörlere yüklemezler. Yaşamdaki sıkıntılarımızın çoğunun sebebinin başımıza gelen olaylar olduğunu düşünürüz. Halbuki çoğu zaman bunun sebebi bizim bu olaylara yüklediğimiz anlam, bizim dış dünyayı ve kendimizi algılama ve yorumlama biçimimizdir. İşte bu algılama ve yorumlama biçimlerinde inançlarımız çok önemli bir rol oynar. Yani hayata dair, kendimize dair sahip olduğumuz o katı inançlarımız. İşte bu inançlardan bazılarını değerlendirebilmenizi sağlamaktı bu testin amacı ve en azından 7 alanla ilgili olarak kendi inançlarınız ne durumda ve hayatınıza ne gibi sonuçlar getiriyor? Bunu görmüş oldunuz bu test sayesinde. Bu tespit ettiğiniz alanlarla ilgili olarak peki ne yapabilirim? Bu inanç sistemimi nasıl değiştirebilirim diye merak ediyorsanız yine İyi Hissetmek kitabında Doktor David Burns bunların bazıları ile ilgili her bir bölümde yer vermiş ve bu bölümde neler yapılması gerektiğini bize anlatmış. Bunun dışında tabii yine bizim kanalımızda da düşünce biçimlerinizi düzenlemeye dair şemalarınızla ilgili pek çok videomuz mevcut. Oynatma listelerinden bu videolara ulaşabilir ve kendi kendinize yardımcı olabilirsiniz. Videomuzu kapatmadan önce katıl üyesi olarak, abone olarak, yorum yazarak ve videomuzu beğenerek ve hatta sosyal medyada paylaşarak destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizle kanalımız her geçen gün biraz daha fazla büyümeye başlıyor. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınız içerisindeyse ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta 2 tane yepyeni videoyu bu kanala yüklüyoruz.